Her şey 1973 yılının soğuk bir sonbahar günü başladı. Takvimler 6 Ekim'i gösterdiğinde Yahudilerin en kutsal günü olan Yom Kippur'da Mısır ve Suriye 1967'deki 6 gün savaşında kaybettikleri toprakları geri almak için İsrail'e eş zamanlı bir saldırı başlattı. Bu Orta Doğu'da tansiyonu bir anda zirveye taşıyan Yom Kippur Savaşı'nın başlangıcıydı. Ancak kimse bu bölgesel çatışmanın sadece 10 gün sonra tüm dünyayı sarsacak, küresel ekonominin kurallarını yeniden yazacak ve refah dolu bir çağı sonsuza dek bitirecek bir krizi tetikleyeceğini tahmin edemezdi. Savaşın ilk günlerinde İsrail ciddi kayıplar yaşadı. Durum o kadar kritikti ki Başbakan Golda Meir, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Richard Nixon'a acil bir yardım çağrısında bulundu. Nixon yönetimi Sovyetlerin Arap ülkelerine yaptığı yoğun askeri yardıma karşılık olarak İsrail'e devasa bir hava köprüsü kurarak tarihin en büyük askeri sevkiyatlarından birini başlattı. Kod adı Nickel Grass operasyonu olan bu sevkiyat savaşın seyrini tamamen değiştirdi. Amerikan silahlarıyla güçlenen İsrail ordusu karşı saldırıya geçerek hem Mısır hem de Suriye cephelerinde üstünlüğü ele geçirdi. Ancak bu askeri müdahalenin bedeli çok ağır olacaktı. Savaşın gidişatından rahatsız olan Arap petrol üreticisi ülkeler 16 Ekim 1973'te Viyana'da toplandı. Petrol ihraç eden ülkeler örgütü yani OPEC tarihi bir karar aldı. Petrolü ilk kez açıkça bir silah olarak kullanacaklardı. Önce petrol varil fiyatlarını %70 oranında artırdılar. Ama bu sadece bir başlangıçtı. Ertesi gün Suudi Arabistan önderliğindeki Arap ülkeleri İsrail'e destek veren başta Amerika Birleşik Devletleri ve Hollanda olmak üzere batılı ülkelere tam bir petrol ambargosu uygulama kararı aldı. Bir anda Batı'nın sanayi çarklarını döndüren, arabalarını yürüten, evlerini ısıtan o sihirli siyah sıvı bir damlası bile akmaz oldu. Bu karar dünya ekonomisine atılmış bir atom bombasından farksızdı. İkinci Dünya Savaşı sonrası başlayan ve bolluk çağı olarak bilinen dönem kelimenin tam anlamıyla bir gecede sona erdi. Batı dünyası 25 yıldır süren kesintisiz bir ekonomik büyüme, tam istihdam ve artan refah döneminin tadını çıkarıyordu. Savaşın yaraları sarılmış, baby boomer kuşağı refah içinde büyümüş, tüketim toplumu altın çağını yaşamıştı. Herkesin bir arabası, bir evi vardı ve gelecek hep daha parlak görünüyordu. Petrol ise sudan ucuzdu. O kadar ucuzdu ki kimse alternatifini düşünmüyor, enerji verimliliği gibi kavramlar kimsenin aklına bile gelmiyordu. Amerikan arabaları devasa motorlarıyla yollarda süzülürken Avrupa sanayisi rekorlar kırıyordu. Bu pembe rüya OPEC'in vanaları kapatmasıyla bir kabusa dönüştü. Ambargonun etkisi anında hissedildi. Petrolün varil fiyatı birkaç ay içinde 3 dolardan 12 dolara yani tam 4 katına fırladı. Bu daha önce hiç görülmemiş bir şoktu. Benzin istasyonlarının önünde kilometrelerce uzayan araba kuyrukları günlük hayatın sıradan bir manzarası haline geldi. İnsanlar bir damla benzin alabilmek için saatlerce, hatta bazen günlerce bekliyordu. Kavgalar, arbedeler eksik olmuyordu. Hükümetler çaresizlik içinde önlemler almaya başladı. Amerika'da pek çok eyalette tek çift plaka uygulamasına geçildi. Plakasının sonu tek rakamla bitenler ayın tek günlerinde, çift rakamla bitenler ise çift günlerinde benzin alabiliyordu. Otoyollarda hız limitleri düşürüldü. Hollanda, Danimarka gibi ülkelerde pazar günleri araba kullanmak tamamen yasaklandı. Bir anda boşalan otoyollar, bisikletlilere, paten kayanlara ve yürüyüş yapan ailelere kaldı. O dönemden kalan sinematik görüntüler, sanki bir film setinden fırlamış gibiydi. Devasa otoyollarda tek bir araba bile yoktu. Sadece neşe içinde bisiklete binen insanlar. Ancak bu pastoral görüntünün ardında ekonomiyi felç eden dev bir kriz yatıyordu. Kriz sadece pompa fiyatlarını ve ısıtma faturalarını vurmakla kalmadı. Petrol modern ekonominin kanıydı. Ulaşımdan sanayiye, tarımdan plastiğe kadar her şeyin temel girdisiydi. Fiyatının 4 katına çıkması bir maliyet tsunamisi yarattı. Fabrikalar üretim maliyetleri fırladığı için ya üretimi kıstı ya da tamamen kapandı. Bu durum milyonlarca insanın işsiz kalmasına neden oldu. Yani ekonomi bir durgunluk dönemine girdi. Ancak ortada tuhaf bir durum vardı.
Normalde ekonomik durgunluk dönemlerinde talep düştüğü için fiyatların da düşmesi, yani deflasyon yaşanması beklenirdi. Fakat bu kez tam tersi oluyordu. Bir yanda işsizlik artarken diğer yanda petrol fiyatlarındaki artışın tetiklediği bir maliyet enflasyonu dalgası tüm ürünlerin fiyatlarını yukarı çekiyordu. Market raflarındaki her şey ekmekten süte her gün daha da pahalılaşıyordu. İşte ekonomistler ilk kez bu tuhaf ve can yakıcı durumla karşılaşıyordu. Hem durgunluk hem de enflasyonun bir arada yaşanması. Bu yeni canavara bir isim de buldular: stagflasyon. Yani stagnasyon, yani durgunluk ve enflasyon kelimelerinin birleşimi. Stagflasyon o güne kadar kabul görmüş tüm iktisat teorilerini alt üst etti. Özellikle Keynesyen ekonomi politikaları iflas etmişti. Keynesyen teoriye göre bir ekonomide ya işsizlik ya da enflasyon sorun olurdu. İkisi aynı anda değil. Hükümetler işsizlik varsa ekonomiyi canlandırmak için para basar, talep yaratırdı. Enflasyon varsa da ekonomiyi soğutmak için faizleri artırır, para arzını kısardı. Peki ikisi aynı anda varsa ne yapacaklardı? Ekonomiyi canlandırmaya çalışsalar enflasyon daha da azacaktı. Enflasyonu düşürmeye çalışsalar durgunluk daha da derinleşecek, işsizlik ordusuna yenileri eklenecekti. Batılı hükümetler kelimenin tam anlamıyla politika şokuna girmiş, ne yapacaklarını bilemez haldeydiler. Bu durum sefalet endeksi, misery index denilen yeni bir kavramı da hayatımıza soktu. İşsizlik oranı ile enflasyon oranının toplanmasıyla bulunan bu endeks, halkın ekonomik sıkıntısının ne kadar derin olduğunu acı bir şekilde gösteriyordu ve 1970'ler boyunca rekor seviyelere tırmandı. Bu büyük şok sadece ekonomik değil, aynı zamanda kültürel ve psikolojik bir kırılmaya da yol açtı. Savaş sonrası neslin sınırsız büyüme ve sürekli artan refah inancı temelden sarsıldı. Geleceğe dair iyimserlik yerini karamsarlığa ve belirsizliğe bıraktı. Bolluk çağının şımarık çocukları birdenbire kaynakların sınırlı olduğu gerçeğiyle yüzleşmek zorunda kaldı. Bu kriz aynı zamanda çevre bilincinin ve enerji verimliliği kavramının da doğuşunu tetikledi. İnsanlar ilk kez daha küçük, daha az yakan arabaları tercih etmeye başladı. Japon otomobil üreticileri yakıt cimrisi modelleriyle Amerikan pazarında devrim yarattı. Evlerde yalıtım, enerji tasarruflu ampuller gibi kavramlar konuşulur oldu. Hükümetler nükleer enerji ve yenilenebilir enerji gibi petrol alternatiflerine yönelik araştırmalara ilk kez ciddi bütçeler ayırmaya başladı. Yani kriz bir nevi zorunlu bir uyanışa neden oldu. Peki bu krizin en büyük kazananı kimdi? Elbette petrol vanalarını elinde tutan OPEC ülkeleri. Birkaç yıl içinde tarihin en büyük servet transferlerinden biri yaşandı. 100 milyarlarca dolar Batı'nın sanayileşmiş ekonomilerinden Orta Doğu'nun petrol zengini ülkelerine aktı. Bu devasa gelir Körfez ülkelerinde inanılmaz bir dönüşüme yol açtı. Çölün ortasında modern şehirler, gökdelenler, lüks oteller yükselmeye başladı. Abu Dhabi, Doha gibi şehirler bu yeni zenginliğin vitrinleri haline geldi. Batı dünyası ise hem ekonomik hem de psikolojik olarak bu darbenin etkilerinden uzun yıllar kurtulamadı. Stagflasyonla mücadele 1980'lerin başına kadar sürdü ve ancak Paul Volcker yönetimindeki Amerikan Merkez Bankası'nın faizleri %20'lere kadar çıkaran şok tedavisi ve Ronald Reagan ile Margaret Thatcher'ın uyguladığı arz yönlü ekonomi politikalarıyla kontrol altına alınabildi. Ama bu da başka acı reçeteleri beraberinde getirdi. 1973 petrol krizi bize basit ama güçlü bir ders verdi. Modern hayatımızın ne kadar kırılgan temeller üzerine kurulu olduğu. Sadece birkaç ülkenin aldığı stratejik bir karar tüm dünyanın dengesini alt üst edebilir, refah dolu bir çağı bitirebilir ve bildiğimiz ekonomik kuralları yeniden yazabilirdi. Otoyollarda bisiklete binen insanların o neşeli görüntüsü aslında Batı medeniyetinin petrole olan bağımlılığının ve bu bağımlılığın getirdiği kırılganlığın trajikomik bir sembolüydü. Bu kriz küresel güç dengelerini değiştirdi, yeni ekonomik teorilerin doğmasına neden oldu ve dünyayı enerji konusunda daha bilinçli ama aynı zamanda daha endişeli bir geleceğe hazırladı. Bolluk çağı bitmişti ve bir daha asla eskisi gibi olmayacaktı.
Bu tarz finansal tarih videolarının devam etmesini ve kanalımı desteklemeyi isterseniz katıl butonuna tıklayarak kanalın gelişimine katkıda bulunabilirsiniz. Bu sayede sizlere daha derinlemesine, daha kaliteli ve daha fazla içerik üretme gücü bulabilirim. Desteğiniz benim için gerçekten çok değerli. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.